Bilardo'ya dair her şeyi konuştuğumuz Night Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün İsmail Nal'la beraberiz. Bilardo'ya dair tüm soruları, aklımızdaki tüm soruları kendisine soracağız. İsmail, yayınımıza hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. Öncelikle seni bir tanıyalım. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 1963 yılında dünyaya geldim. Orada hayatımı sürdürdüm 1990 yılına kadar. Bilardo'ya 1974-75 yıllarında karambolde küçük bilardo masasında oynamaya başladım. O zamanlar nasıldı bilardoya bakış açısı? 1986 yılında İnegöl'de yaşadığım yerde küçük bir bilardo salonu açtım. Açık olan bilardo salonu daha doğrusu devraldım. Okul çıkışlarında gençler gelirlerdi 13, 14, 15, 12 yaşlarında. Gençlere ben çok önem veriyorum. Bilardoyu çok sevdiğim için herkesin de sevmesini isterdim. Ücretsiz, ücret almadan kendilerine oynama fırsatı verdim gündüzleri. Bir gün bir çocuğun babası geldi ve çocuğunu tokatlayarak salondan çıkardı götürdü. Üstelik bana da çok kötü sözler söyledi. Sanki Bilardo kötü o bir şey durumda. yapıyor. Kötü Bilardo, bir şey yapıyormuşsunuz. evet, kötü bir şey yapıyormuş gibi. Yani Bilardo o durumdaydı o yıllarda. Hatta bu 90'lara kadar sürdü. 1990 yılında Almanya'ya geldim evlilik yaparak. 92 yılının sonunda çok değerli bir abimiz artık iyice ısrar ettim. Ben dedim bilardo oynamak istiyorum. Bilardo oynamak. Düşündük, taşındık, yani o kadar araştırdık. Baknak'ta bir yerde küçük bir oyun makinelerinin olduğu bir yerde bir masa varmış, onu bulduk. Ben ne kadar çok sevindim anlatamam. Çok sevindim. 98 yılına kadar karambol oynadım. 98 yılından arada bir tabi oynadım mesela. 1994-95 yılında Dünya Kupası'na katıldım. Salon sahibi sponsorluk yaptı orada. Nerede? Baknak'ta. Yok, Dünya Kupası nerede düzenleniyordu? Baknak'ta. Baknak'ta Orada düzenleniyordu. Bürger House'da, yani belediye binası düzenlendi. Biz ilk son 32'den girdik ve Türkiye'den bir oyuncuyla set sistemi oynanıyordu o zamanlar. Setlerde 2-0 öndeyken 3-2 kaybettik. Ah, kim oyuncu tanıyor musun? Hasan Pamuk. Hasan Pamuk. Hasan Pamuk diye bir arkadaş. Tabii tecrübeli, bizden tecrübeli. Benim 3 tane tecrübem yok. Tabii o zamanlar 15 sayı üzerinden 15 set saniye oynanıyor. set üzerinde. 3 kazanan set üzerinde. Tabii ki bu da bir şans yani. Ama çok güzel motivasyon otomatik olarak geliyor insan. 3 toptan 3 banda nasıl geçiş oldu? 98-99 yılında tamamen ağırlığımı 3 banta verdim. Tamam. 99-2000-2001 yılında çok hızlı bir gelişmeyle 0940'da bölge şampiyonu oldum. 0.940'la. 0940'da 3 sene sonra. Yani 3 sene içerisinde 0.9'luk bir ortalamaya çıkabildin. 0500-550 ile başladım. 0.5'le başlayıp 0.9'a 3 sene içerisinde. 3 sene içerisinde 0940'la Çok bölge iddialı şampiyonu yani oldum. gerçekten. Ondan sonra devamı geldi. 92-93 tekrar bölge şampiyonluğum oldu. Yani bölge değil, eyalet mi yoksa? Eyalet. Eyalet şampiyonu. Eyalet şampiyonluğu. Baden-Württemberg eyalet şampiyonluğu. 93-94 tekrar 3 sene üst üste bölge, eyalet şampiyonluğu. O yıllarda benim en iyi Almanya derecem 9'unculuğum var. 11'inciliğim var. Almanya genelinde. 10 tane eyalet şampiyonluğum var. 10 eyalet şampiyonu. 10 tane eyalet şampiyonluğum var. 10 kez eyalet şampiyonu oldum. Çok iyi. Yani bunu hep güzel derecelerle yaptım. O 3 tane üst üste yaptıktan sonra kendime çok büyük bir özgüven geldi. Gelir ama. Müthiş. Gelir ama kesinlikle. Peki o zamanlar mesela Martin Horn gibi oyuncular var mıydı? Vardı. 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 Martin Holm vardı. Christian Rudolph vardı. Almanya'nın en iyi. Bildiğim kadarıyla Antalya'da World Cup'a katıldın. Porto'da ve Mısır'da World Cup'lara gittin. Oradaki atmosferler nasıldı? Atmosferler muhteşem. Çok güzel.
insana anlatırken bile bir heyecan veriyor. Değil mi? Çok güzel gerçekten. Yani yüzlerce Yani oyuncu, biz yüzlerce oyuncu, o kadar hayran kaldığın oyuncularla berabersin. Hele bir de birbirimizle selamlaşmamız. Oynamak da çok farklı. İnsan bildiğini unutuyor. Daha doğrusu. Yani bildiğini de unutuyorsun ilk çıktığında. bantların reaksiyonları, Çuhan'ın reaksiyonları beklediğin gibi mi oluyor? Kesinlikle değil. Benim antrenman yaptığım masada vuruşumla o masadaki vuruş çok farklı. Neden farklı? Uçuyor. Orada uçuyor. Yani topu vurmadan da gidiyor. Az bir şey dokansan gidiyor. Benim masamda yani vurman gerekiyor bir 5 bant, 5-6 bant atabilmen için. Bayağı bir vurman gerekiyor. Çaba sarf etmen gerekiyor. Yani çok zor. Oynamak çok zor. Sadece bizim için değil, bizim gibi yani amatör oyuncular için değil, profesyonel oyuncular için. Masaya geldiğinde masayı tanımak adına neler yapıyorsun? Masayı tanımak adına masanın bant atışlarına bakarım. Sistemi bildiğimiz için sistem çıkışlarına bakarım. Hı hı. Topların bantla temas anındaki kayganlıklarına bakarım. Teknik bir oyun algın var. Ve ıstakada eline çok yakışıyor. Şimdi bunu nasıl bu hale getirdin? Bunu özellikle yakışsın diye yapmadık tabii. Yani Güzel. özellikle yakışsın diye yapmadık tabii bunu. Şimdi bilardoda güzel oynayabilmek için duruş çok önemlidir. Topa nasıl durursan, topa yamuk durup atarsan görmek istediğin yerden görmen mümkün değil. Farklı yerlere çarpmakla. Bu da aslında bir konsantranın bir parçasıdır. Hı hı. Nasıl durman gerekiyor? Ayağını ne kadar açman gerekiyor? Ne kadar eğilmen gerekiyor? Tam aynı askerdeki gibi Evet. gez göz, insan Arpacık, giyin dediğimiz gibi onu ayarlamak çok önemli. Bunlar antrenmanla oluyor gerçekten. Yani bunu biz güzel dursun diye yapmıyoruz yani. Orası kesin. Peki nasıl idman yapıyorsun? İtmanım ilk geldiğim zaman masaya önce bir kolumu açmak için gelişigüzel vururum pozisyonları, koyarım vururum. Sonra mümkün olduğu kadar inceliklere çalışırım. İnce görmek çok zordur. Uzak mesafeden 3.80 masanın uzunluğu. İnce görmek çok zordur. İnceliklere çalışırım genelde. Top arkasından geçerim, bant arkasından geçerim, uzaktan iç havuz atarım, büyük iç havuz atarım, küçük iç havuz atarım. Ona göre falso vermeler falan. Hı hı. Dediğim gibi antrenmanlarımı genelde vuruşlarıma çalışırım. Seyircilerin reaksiyonlarına baktığımız zaman çok daha büyük bir coşku var. Alkış var. Hatta oyunculara laf atma var. Hatta snooker'da sahaya girme bile hadiseleri yaşanıyor. Bu da izleyenler açısından çok daha büyük bir heyecan katıyor aslına bakarsan. Sen de aynı şekilde düşünüyor musun? Neşesi, muhabbeti, alkışı, gerektiğinde oyuncu da onlara laf atması, onların oyuncuya laf atması, bunlar güzel şeyler. Ben de destekliyorum bu tür şeyleri. Türkiye'deki bilardonun biraz daha dünya klasmanına yükseltilmesi için reklamının yapılması noktasında açık noktalar, eksiklikler görüyor musun? Bugün Güney Kore'de televizyonlar canlı veriyor. Yani ben isterim Türkiye'de de bu olsun. Değil mi? Evet. Bir ikincisi, bu yayın kalitesi evet düşük. İnternet üzerinde olsa yayın kalitesi düşük. Bunun düzelmesini isterim. Ve Türkiye'de bilardonun daha da fazla zaten daha da fazla ilerlemesi için kulüp statüsüne girilmesi gerekiyor. Oyuna dönecek olursak nasıl bir ıstaka kullanıyorsun? 520 gram Longoni Sultan ıstakası kullanıyorum. Saygın ıstakası kullanıyorsun. Saygıner ıstakası kullanıyorum. Evet, Saygıner'e de saygım sonsuzdur. Masaya geldin ve bir pozisyonun analizini yapıyorsundur. Yani hangi toptan gideceğine, ikinci topun hangi top olacağına dair bir tercihte bulunuyorsundur. Bu tercihlerini yaparken neye göre tercihler yapıyorsun? Şimdi ilk baştan geldiğimde ilk önce sayıyı bir sağlam almak lazım. Sayıyı yapmayı bir sağlam almak lazım. Eğer sayıyı yapmayı garanti diye yoktur tabii ki de.
Kolaylaştırdıktan sonra, Yani diyelim bir klasik ters sonraki. evet, sayı yapmayı kolaylaştırdıktan sonra geriye kalan ikinci topu bir sonraki Pozisyon hazır. pozisyonu için ayarlamak için temposu ve kalınlığını ayarlamaktır. Bazı pozisyonlar vardır, sadece sayı yapman gerekir. Hı hı. Pozisyonu düşünemezsin yani bir sonraki pozisyonu, artık ne kalırsa şansına bak. Burada şeyin faktörü var mı? Mesela diyelim oyunun bitimine çok az var. 3 puan kalmış, 3 sayı kalmış, 5 sayı kalmış. Artık orada seri değil de oyunu bitirmek üzere geleni atayım diye mi düşünüyorsun? Yoksa Şimdi arkadan rakip ne durumda ona bir bakarım. hı hı, Rakip ne durumda? Tek ıstakada bitirebilecek bir şansı var mı? hı hı. Yani yapabilecek mi? Tek ıstakada bitirebilir mi? Eğer bitirebilir durumdaysa ilk baştan sayıyı bakarım. Sayının kaçma ihtimalini de düşünerek defansı da kaçarım. Defansı aklının bir ucunda sürekli Her tutuyorsun. Defansı her zaman aklımda tutarım. Biraz da profillerden bahsedelim. Güncel UMB sıralaması Dick Jaspers, Marco Zanetti, 3. sırada Blomberg geliyor. Ama senin sıralaman nedir? Birinci Semih Saygıner. Neden Saygıner? Dünyada bilardoya en iyi vuran kişi. Dünyada bilardoya en iyi yakışan insan. Farklı kılan ne Saygıner diğer profillerden? Çözümleri çok farklı. Bilardonun içindeki çözümleri çok farklı. Bilardo masasına gelirken çok farklı geliyor. Gelişi farklı. Masanın etrafında dönmesi çok farklı. Topa eğilmesi çok farklı. Istakayı kullanması çok farklı. Yani bunlar benim için tabii. Bana özel geliyor. 2. İki, Murat Naci Çoklu, Çokluyu koyuyorsun. Tayfun Taşdemir, çok sevdiğim, çok iyi oyuncular. Evet, toparlayacak olursak son olarak da şunu sorayım. Night Cafe kanalına vermek istediğin tavsiyeler var mı? Hangi videoları çekelim önümüzdeki günlerde, neler yapalım? Şimdi benim gibi nacizane çok teşekkür ederim. Kalktınız buralara kadar geldiniz. Ben sizlere tavsiyem bunu çoğaltın. Çok sevdiğimiz, çok iyi de olmasa benim ayarımda, benden biraz daha iyi, benden biraz daha düşük seviyede olan arkadaşlarımızın da aynı şekilde tavsiye ederim. Hı hı. Onları da görüntüleyin, onların da fikrini alın. Bilardoyu sadece çok iyi oynamak değil, bilardoyu sevmek insanda farklı fikirler meydana getirir. Çok teşekkür ederiz İsmail, bize vakit ayırdın. Ben teşekkür ederim buraya kadar zahmet edip geldiğiniz için.